Kaybeden olarak etiketlenmek gerçekten bir trajedi midir? Bu soru hayata bakış açınızı değiştirebilir. Derin bilgeliğiyle tanınan Stoacı filozof Epiktetos, bir keresinde yaşamdaki gerçek değerin doğası hakkında yorum yapmıştı. Başarı, zenginlik, şöhret ve toplumsal onayın geçici ve yüzeysel olduğuna dair geleneksel işaretlere meydan okumuştur. Epiktetos bunun yerine içsel erdemlerin peşinden gidilmesini savunmuştur. Dış koşullar ya da başkalarının değişken fikirleri ne olursa olsun sarsılmadan kalan değerler. Başarı ve tanınmaya yönelik amansız kovalamacamızdaki bir paradoksa dikkat çekmiştir. Bu arayışta genellikle çok daha derin bir şeyi, dışsal öngörülemezlikle lekelenmemiş bir iç huzur ve memnuniyet durumunu kaçırıyoruz. Kaybedenler olarak algılanma korkumuz bizi başkalarının onayı uğruna gereksiz acılar çekme yoluna sürüklüyor. Epiktetos'un gözlemlediği gibi bahislerimizi dışsal başarılara yatırarak, kendi mutluluğumuzu ve özgürlüğümüzü feda ederek onların kölesi haline gelmemiz trajik bir ironidir. Epiktetos bizi daha önemsiz şeyler olarak adlandırdığı şeyleri benimsemeye ve gerekirse toplumsal standartlara göre kaybedenler olarak görülmeye hazır olmaya çağırmıştır. Epiktetos'a göre eğer gerçek özgürlük ve mutluluğun bedeli buysa, bu ödemeye değer bir bedeldir. Bu videoda kendini ihmal etmeyi ya da zarar vermeyi teşvik etmiyoruz. Aksine Stoacı bakış açısını, özellikle de Epiktetos'un bakış açısını irdeliyoruz. Onun hayatta neyin gerçekten önemli olduğuna dair felsefesini keşfedecek, kaybeden olma kavramını yeniden tanımlayacağız. Ve neden bir kaybeden olarak algılanmanın göründüğü kadar olumsuz olmayabileceğini anlayacağız. Kaybeden nedir? Kaybeden, genellikle yanlış anlaşılan ve yanlış uygulanan bir terimdir. Merriam-Webster'a göre kaybeden, beceriksiz veya başarılı olamayan kişidir. Ama bunu bir an için düşünelim. Yetkinlik ve başarıyı gerçekten ne tanımlar? Bunlar kişiden kişiye değişen öznel terimlerdir. Bazıları için küçük bir kuaför salonu işletmek başarının zirvesi iken, diğerleri için başarı başka bir gezegeni kolonileştirmek kadar büyüktür. Gerçek şu ki, yetkinlik ve başarı tanımlarımız kültürün, toplumun ve kişisel inançların sürekli değişen gelgitlerine göre şekilleniyor. Şimdi bu kaybeden olma fikrini modern tüketimci ve kapitalist toplumlarımız bağlamına yerleştirelim. Burada bu terim genellikle dışsal başarıların, özellikle de zenginlik ve şöhretin peşinde koşmakla ilişkilendirilmektedir. İnsanlar başarılı bir yaşam için standart bir kontrol listesi oluşturmuşlardır. Kazançlı bir iş, çekici bir eş, ideal bir aile ve belki de beyaz çitli bir ev. Bazıları için bu, popülerliğin ve arzu edilirliğin sembolleri olan devasa bir sosyal medya takipçisine ve canlı bir sosyal çevreye sahip olmaya kadar uzanıyor. Peki bu kutucukları işaretlemezseniz ne olur? Toplum sizi ezik olarak etiketleyebilir. Ama işte size Stoacı felsefenin bilgeliğinden ilham alan bir düşünce. Büyük bir Stoacı düşünür olan Epiktetus bir keresinde şöyle demiştir: "İki kulağımız ve bir ağzımız vardır. Böylece konuştuğumuzdan 2 kat daha fazla dinleyebiliriz." Tartışmamız bağlamında bu, toplumsal beklentilere uyduğumuzdan 2 kat daha fazla içsel değerlerimizi ve anlayışımızı dinlemek anlamına gelebilir. Bu, başarıyı evrensel bir kontrol listesi olarak değil, kişisel bir yolculuk olarak kendi şartlarımıza göre yeniden tanımlamakla ilgilidir. Unutmayın, toplumun gözünde bir kaybeden olmak, sadece kendi davulunuzun ritmine göre cesurca yürüdüğünüz ve hayattaki benzersiz yolunuzu kucakladığınız anlamına gelebilir. Öyleyse gelin bu etiketlere meydan okuyalım ve başarılı, yetkin ve nihayetinde tatmin olmuş olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlayalım. İkinci, kontrolünüz altında olana odaklanın. Genel olarak arzulanan şeyin peşinde koşarken birçok kişi kendilerini başarısız olarak etiketlenmiş bulur ve toplumun önlerinde sallandırdığı yakalanması zor başarıyı yakalayamazlar. Bu başarısızlık kavramı iki ucu keskin bir kılıçtır.
Sadece başkalarının gözünde başarı eksikliğine işaret etmekle kalmaz. Aynı zamanda kişiyi alay konusu haline getirir. Yine de durup düşünmeliyiz. Bu toplumsal ölçütlere ulaşmak gerçekten de arzulamamız gereken şey midir? Ve bunlara ulaşamadığımız için aşağılanmamız gerçekten kaygılarımızı hak ediyor mu? Stoacı bir filozof olan Epiktetos'un bilgeliği bu noktada özellikle aydınlatıcı hale gelir. Epiktetos, bizi arzularımızı sorgulamaya davet eder. Neden maddi zenginlik için yanıp tutuşuyoruz? Sosyal medya şöhreti ya da diğer dışsal doğrulamalar, bunlar her ne kadar çekici görünseler de mutluluk vaat ederler ve bu vaatler genellikle geçicidir. Hayranlık ve lüksün bol olduğu, sosyal medya profillerimizin değerimizi ve başarımızı simgeleyen beğeni ve yorumlarla dolup taştığı bir yaşam hayal ederiz. Ancak böyle bir hayata kavuşsak bile bu algılanan mutluluk geçicidir. Yenilik çok geçmeden etkisini yitirir ve bizi başlangıçtaki hoşnutluk durumumuza geri döndürür. Ancak artık daha yüksek bir bakım maliyetiyle. Epiktetos bu dışsal mülkleri önemsiz olarak görmüş. Onları zayıf, köleleştirisi ve en önemlisi de kontrol alanımızın dışında görmüştür. Bir başka stoacı filozof olan Seneca'nın sözlerini düşünün. Hayal gücümüzde gerçekte olduğundan daha çok acı çekeriz. Bu alıntı Epiktetos'un öğretilerinin özünü çok iyi özetlemektedir. Dışarıdan onaylanma arayışımız ve alay edilme korkumuz çoğu zaman zihnimizde büyütülür ve gereksiz sıkıntıya neden olur. Buraya kadar geldiyseniz siz gerçek bir Stoa meraklısısınız. Sayımızı öğrenmek için videoyu hemen durdurup yorumlara Stoacı yol yazmaya davet ediyorum sizleri. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim dostlarım. Toplumsal başarı standartlarına uyma baskısının muazzam olduğu modern yaşamda Epiktetos'un felsefesi canlandırıcı bir karşı anlatı sunar. Bizi kendi kontrolümüzde olan şeylere, eylemlerimize, tepkilerimize ve değerlerimize odaklanmaya teşvik eder. Bunu yaparak dış yargılardan veya geçici zevklerden etkilenmeden gerçek hoşnutluğu ve dayanıklılığı bulabiliriz. Bu metanetli yaklaşım yenilgiyi kabullenmekle ilgili değildir. Ancak erdem ve içsel güce dayalı olarak kendi koşullarımızda başarılı olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlamakla ilgilidir. Bu, bazen dünyanın gözünde bir kaybeden olmanın, kendine hakim olma ve iç huzur yolculuğunda bir zafer olabileceğini hatırlatır. 3. Dışsal hedefler peşinde koşmanın bedeli. Zenginlik ve şöhret gibi şeylerin peşinde koşarken, bir anda elimizden alınabilecek şeylerin peşinde koştuğumuz için güvenilmez olanın peşinde koşarız. Bu geçici arzuların peşinden koşmak böyle bir şeydir. Peki ya bedeli? Çok ağır. İnsanlar genellikle bunu öderler ve bu süreçte çok şey feda ederler. Örneğin olimpiyat oyunlarında zafer kazanmayı hedefleyen birini ele alalım. Bugün hala büyük saygı gören bir hedef. Ama duralım ve yapılan fedakarlıkları düşünelim. Epiktetos canlı bir tablo çizer. Kurallara uymalı, diyete boyun eğmeli, lezzetlerden kaçınmalısınız. Bedeninizi çalıştırmalısınız. İsteseniz de istemeseniz de belirli bir saatte, sıcakta ve soğukta, soğuk su, hatta bazen şarap bile içmemelisiniz. Kısacası kendinizi bir hekime teslim eder gibi efendinize teslim etmelisiniz. Düşünün, kısacık bir zafer anı için özgürlüğünüzden, seçimlerinizden vazgeçiyorsunuz ve o zaman bile rekabetin sıcağında kendinizi yüzüstü yere düşmüş, yaralanmış, yenilmiş ve tüm çabalarınızın boşa gitmiş olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden kendimize sormalıyız, buna gerçekten değer mi? Bir başka stoacı filozof olan Marcus Aurelius, sadece bir dil şakırtısı için bu tür zorluklara katlanmanın bilgeliğini sorgular. Epiktetos, halkın vefasız övgüsü konusunda bizi uyarır. Bu şeyler tutarlı değildir. Aradığımız övgü bir kalp atışında küçümsemeye dönüşebilir. Seneca'nın bir zamanlar dediği gibi, gerçekte olduğundan daha çok hayalde acı çekeriz. Bu, arayışlarımız üzerinde düşünmeye ve dışsal onay için yaptığımız fedakarlıkların gerçekten anlamlı ve iç huzurlu bir yaşamla uyumlu olup olmadığını sorgulamaya yönelik bir çağrıdır.
Unutmayın, en değerli zaferler genellikle kendi içimizde kazanılanlardır. Bu nedenle içsel nitelikler dışsal başarılara karşıdır. Epiktetos'un derin öğretilerinde içsel niteliklerin dışsal başarılardan daha değerli olduğuna dair çarpıcı bir vurgu buluruz. O bize hoşnutluk, neşe, doğru eylem, sükunet ve itidal gücünün peşinde koşmanın dışsal onayları kovalamaktan çok daha değerli olduğunu öğretir. Bu ayrım Stoacı felsefenin anlaşılmasında çok önemlidir. Epiktetos bizi şeylerin özüyle zihnimizde oluşturduğumuz algılar arasındaki farkı fark etmeye çağırır. Örneğin, onun aile ilişkilerine bakış açısını ele alalım. Sevdiklerimizi eşsiz ve yeri doldurulamaz olarak görsek de, özünde onların da herkes gibi birer insan olduğuna işaret eder. Onları gözümüzde yücelten bizim algımızdır, doğuştan gelen nitelikleri değil. Bu anlayış tüm dışsal arayışları kapsar. Bir nesneyi cazip kılan nedir? Nesnenin kendisi mi, yoksa bizim onu algılayışımız mı? Çoğu zaman koyunlar gibiyizdir. Başkalarının arzuladığı şeyleri arzular ve onların göz ardı ettiği şeylerden kaçınırız. Buna kaybeden olma fikri de dahildir. Epiktetos'un bilgeliği, dışsal başarıların çoğu zaman içsel gelişimi gölgede bıraktığı modern yaşamlarımızda derin yankılar uyandırmaktadır. Kazananları kutlayan ve kaybedenleri dışlayan bir dünyada Epiktetos canlandırıcı bir bakış açısı sunar. Bize, toplumun gözünde kaybeden olmanın eğer içsel değerlerimize sadık kalmak anlamına geliyorsa, bir yenilgi değil, karakterin zaferi olduğunu hatırlatır. Bir başka Stoacı filozof olan Marcus Aurelius'un dediği gibi, en iyi intikam adaletsizliği yapandan farklı olmaktır. Bu alıntı, Epiktetos'un öğretileriyle mükemmel bir uyum içindedir. Bizi toplumsal onaydan ziyade değerlerimizde güç bulmaya teşvik eder. Özünde Epiktetos'un felsefesi bize kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanmamızı öğretir. Tepkilerimiz, değerlerimiz ve eylemlerimiz. Bunu yaparak sakin bir zihin ve dirençli bir ruhla yaşamda yolumuzu bulabiliriz. Stoacılığın gerçek özünü somutlaştırmak. Bu yaklaşım sadece felsefi değil, aynı zamanda pratiktir. Günlük yaşamlarımızda rehberlik sunar. Bizi önceliklerimizi yeniden değerlendirmeye teşvik eder. Kişisel gelişime odaklanır ve kendimizi dış doğrulamalardan ayırmanın getirdiği özgürlüğü kucaklar. 5. Algı ve gerçeklik. Bir düşünün, toplum genellikle belirli ideallerin peşinden koşar. Zenginlik, popülerlik, başarı. Ancak kalabalığı takip etmek her zaman doğru mudur? Epiktetos bizi mutluluğu ve özgürlüğü nihai hedeflerimiz olarak görmeye davet eder. Bu hedeflere karşı çıkmak anlamına gelse bile, kendinizi heyecan verici bir sosyal yaşam, romantik bir eş, hareketli bir sosyal medya varlığı ya da yüksek profilli bir iş olmadan sadece temel ihtiyaçlarınızı karşılayan basit bir hayat yaşarken hayal edin. Böyle bir senaryoda toplumsal standartlara göre kaybeden olarak etiketlenebilirsiniz. Ancak kendinize sorun, kaybeden olmak gerçekten bir talihsizlik mi, yoksa sadece başkaları tarafından dayatılan bir etiket mi? Daha az görülme korkusu genellikle kendimize söylediğimiz ego, güdümlü bir anlatıdır. Epiktetus, keskin mantığıyla bu yanılsamayı kesip atar. Diyor ki, aynen alıntılıyorum, bu gerekçeler birbiriyle bağlantısızdır. Ben senden daha zenginim, o halde ben daha iyiyim. Ben senden daha belagatlıyım, o halde ben daha iyiyim. Bağlantı daha ziyade şudur: ben sizden daha zenginim, bu nedenle benim malım sizinkinden daha büyüktür. Ben senden daha güzel konuşuyorum, o halde benim üslubum seninkinden daha iyi. Ama sonuçta siz ne mülk ne de üslupsunuz. Anlatmaya çalıştığı şey, dış koşullarımızın gerçek değerimizi ya da içsel refahımızı tanımlamadığıdır. Bir başka Stoacı filozof olan Seneca bir keresinde şöyle demişti: hayal gücümüzde gerçekte olduğundan daha çok acı çekeriz. Bize yoksulluktan korkan ve bunu ilk elden deneyimlemek için servetinden gönüllü olarak vazgeçen bir adamdan bahseder. Bu adam, yoksulluk gerçeğinin korktuğu kadar korkunç olmadığını keşfeder.
Bu hikaye, Epiktetus'un öğretileriyle mükemmel bir uyum içindedir ve bize korkularımızın ve toplumsal etiketlerin çoğu zaman düşündüğümüzden daha az güce sahip olduğunu gösterir. Sonuç olarak, toplumun etiketlerinin ve algılarının yolunuzu belirlemesine izin vermeyin. Gerçekten önemli olana, içsel mutluluğunuza ve özgürlüğünüze odaklanın. Unutmayın, sizi tanımlayan dışsal övgüler değil, içsel dayanıklılığınız ve huzurunuzdur. Bu yüzden dünyanın gözünde bir kaybeden olmak anlamına gelse bile yolculuğunuzu kucaklayın. Çünkü Stoacılık dünyasında bu sizin en büyük kazancınız olabilir. 6. Kaybeden olmanın özgürlüğü. Genellikle halkın övgüsü, itibar ve başkalarının görüşleri gibi dışsal onaylara büyük değer veririz. Ancak bunlar geçicidir, güvenilmezdir ve açıkçası bizim kontrolümüzde değildir. Epiktetus, Stoacılığın bilgesi bize bu toplumsal ölçütleri gerçekte oldukları gibi görmemizi öğretir. Bunlar genellikle yanılsama ve yanlış görünümlere dayanan görüşlerden ibarettir. Bu dış doğrulamaları mutlak gerçekler olarak değil de değişken ve güvenilmez görüşler olarak görmeye başladığımızı hayal edin. Bakış açımızdaki bu değişim bizi toplumsal beklentilerin zincirlerinden kurtarabilir. Mutluluğumuzu ve özgürlüğümüzü etkileyen şey, kaybeden olma durumu değil, bu etiketten kaçınmak için durmak bilmeyen arayışımızdır. Epiktetos'un derinden söylediği gibi, bırakın ölüm, sürgün ve korkunç görünen diğer tüm şeyler her gün gözünüzün önünde olsun. Ama en başta ölüm, o zaman asla aşağılık bir düşünceye kapılmayacaksınız. Hiçbir şeye de hevesle göz dikmeyeceksin. Bu güçlü alıntı bize yaşamın geçiciliğini ve dışsal doğrulamalara tutunmanın beyhudeliğini hatırlatmaktadır. Hayatta her yol kendi bedeliyle birlikte gelir. Kendimize sormamız gereken kritik soru şudur: hangi bedeli ödemeye hazırız? Başkaları tarafından daha az görülmekten kaçınmak için İç huzurumuzu ve özgürlüğümüzü feda etmeye hazır mıyız? Hiçbir şeye de hevesle göz dikmeyeceksin. Bu güçlü alıntı bize yaşamın geçiciliğini ve dışsal doğrulamalara tutunmanın beyhudeliğini hatırlatmaktadır. Hayatta her yol kendi bedeliyle birlikte gelir. Kendimize sormamız gereken kritik soru şudur: hangi bedeli ödemeye hazırız? Başkaları tarafından daha az görülmekten kaçınmak için iç huzurumuzu ve özgürlüğümüzü feda etmeye hazır mıyız? Epiktetos bize keskin bir seçim sunar. Stoacılığın bilgeliğiyle uyum içinde bir filozof olarak yaşamak ya da toplumsal görüşün her rüzgarıyla sallanan bayağılardan biri olmak. Dinlerken bu seçim üzerinde düşünün. Toplumsal yargılara kayıtsız kalmanın getirdiği özgürlük ve yaşamlarımızı Stoacılığın kalıcı bilgeliğiyle uyumlu hale getirdiğimizde ortaya çıkan huzur üzerine düşünün. Unutmayın, yaşamın büyük gobleninde toplumun gözünde kaybeden olmak, kişisel özgürlük ve mutluluğun kazanan bileti olabilir. Felsefi yaşamın bedeli, Epiktetos, gerçek tatminin dış övgülerde değil, kişinin iç dünyasının huzurunda yattığını öne süren ünlü bir stoacı filozoftur. Epiktetos, toplumun değerli gördüğü zenginlik, statü ve dışsal zevklerin peşinde koşmanın çoğu zaman en değerli varlıklarımız olan özgürlük, sağlık ve iç huzurumuz pahasına olduğunu cesurca ilan eder. Jones'lara ayak uydurmak için gösterilen amansız çaba ile özetlenen bu toplumsal sıçan yarışı, bir filozofun yaşamıyla tezat oluşturmaktadır. İşlerimi ihmal edersem hiç gelirim olmaz. Hizmetçimi düzeltmezsem kötü olur. Çünkü keder ve korkudan uzak açlıkla ölmek, tedirginlikle bolluk içinde yaşamaktan daha iyidir. Senin mutsuz olacağına hizmetkarının kötü olması daha iyidir. Bu felsefe fethedilemez olma kavramına kadar uzanır. Bu duruma ulaşmak için kişi her şeyi kaybetmeye hazır olmalı ve herhangi bir dışsal bağlılığın zihinsel durumumuzu kontrol edebileceğini kabul etmelidir. Bu yol hiç kuşkusuz zorludur, engellerle doludur, dışsal ödüller çok azdır ve çoğu zaman alay ve asgari tanınma eşlik eder. Epiktetos bu yolculuğu şöyle özetler: rahatınızdan vazgeçmeniz, çok çalışmanız,
İnsanları geride bırakmanız, hizmetkarlar tarafından hor görülmeniz, alay edilmeniz ve tüm işlerde tanınma ve konum söz konusu olduğunda en iyi ihtimalle kırıntılar almanız gerekecek. Eğer değilsek felsefi yoldan uzak durmamızı tavsiye eder. Bu stoacı bilgelik çağdaş dünyamızda derin yankılar uyandırmakta ve bazen toplumun gözünde kaybeden olmanın, kişisel tatmin ve iç huzur alanında kazanmanın anahtarı olabileceğini hatırlatmaktadır. 8. Kaybeden olmanın ironisi başkaları sizinle alay ediyor, hatta belki de sizi küçümsüyor. Dışarıdan bakıldığında ne kadar acımasız bir tablo, değil mi? Kaybeden olarak görülmek bir zayıflık, acınacak bir durum gibi görünüyor. Şimdi senaryoyu tersine çevirelim ve bu etiketin beklenmedik avantajlarını düşünelim. Kaybeden olarak görüldüğünüzde başkalarının beklentilerine ve kurallarına bağlı olmazsınız. Aksi takdirde toplum tarafından yeterli görülmek için Epikteoların daha küçük şeyler olarak adlandırdığı şeylerin peşinden koşmaya harcayacağınız enerjiden tasarruf edersiniz. Özünde sözde kaybeden, uyum sağlamanın bedelini ödemeyerek kazançlı çıkar. İronik olarak bu kazanan bir strateji olabilir. Bir stoacılık bilgesi olan Epiktetus burada bize hayati bir ders veriyor. Bizi gerçekten neyin önemli olduğunu ayırt etmeye ve ona kararlılıkla bağlanmaya çağırıyor. Övgü, zenginlik, güç ya da sosyal statünün cazibesine kapılmadan ünlü bir sözü vardır. General, senatör ya da konsül olmayı değil, özgür olmayı dileyin. Bunun tek yolu da kendi kontrolümüzde olmayan şeyleri küçümsemektir. Bu bilgelik çağlar boyunca yankılandı. Bize gerçek özgürlüğün kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanmak ve kontrol edemediklerimizi bırakmak olduğunu hatırlatır. Nero'nun sarayında büyük bir baskı ve tehlikeyle karşı karşıya kalan Seneca'yı düşünün. Tehlikeli konumuna rağmen Seneca metanetli ilkelerine sadık kalmış, bir tiranın kaprislerinden ziyade kendi ahlaki bütünlüğüne odaklanmıştır. Onun hikayesi bize zorluklar karşısında bile değerlerimizi ve içsel özgürlüğümüzü korumanın her şeyden önemli olduğunu öğretiyor. Sevgili dinleyiciler, bu bölümü bitirirken şunu unutmayın. Dünyanın gözünde bir kaybeden olarak görülmek sizin gizli gücünüz olabilir. Bu toplumsal zincirlerden kurtulmak ve gerçekten önemli olana, kendi değerlerinize ve bütünlüğünüze odaklanmak için bir fırsattır. Bu bakış açısını benimsediğinizde hayat oyununu kazandığınızı fark edebilirsiniz. Gerçeği söylemek gerekirse, neredeyse herkes her zaman kazanan olmayı umar ve ister. Dürüst olmak gerekirse, yenilginin tadı hiç de hoş değildir. Küçük yaşlardan itibaren pek çok çocuğa, bazen istemeden bazen de kasıtlı olarak yetişkinler tarafından rekabet öğretilir. Okula gitmek de bir yarış haline gelir. Herkes çocuğunun diğerlerinden daha iyi olmasını ister. Rekabetin sonu gelmez. Birçok insan için her gün bir savaştır. Nasıl kazanan olunacağını öğreten pek çok kitap var. Ama bize nasıl kaybeden olacağımızı kim öğretiyor? Hayır, kimse bize nasıl kaybeden olunacağını öğretmiyor. Sanki kaybetmek, yarışmalarda geride kalanlar için varsayılan bir programdır. Ve bu kimsenin katlanamayacağı bir şeydir. Kardeşler birbirleriyle yarışırsa kardeş sevgisinden geriye ne kalır? Eşler sürekli rekabet halindeyse evlilikte hangi sıcaklık kalır? Arkadaşlar sürekli rekabet halindeyse ve bu durum yalnızlığa ve yabancılaşmaya yol açıyorsa arkadaşlıktan geriye ne kalır? Hatta kişinin kendisiyle yarışması, dün kim olduğunu bugün kim olduğuyla kıyaslaması bile kaygı ve düşük özsaygıdan başka bir şeyle dolu bir yarına yol açabilir. Neden kimse bize kardeşlerimizle, eşimizle, arkadaşlarımızla ve hatta kendimizle nasıl kaybeden olacağımızı öğretmiyor? Onlara karşı kaybetmek utanç verici mi? Kaybeden olmayı öğrenmek, dinginliği ve hoşnutluğu öğrenmenin bir yoludur. Çok fazla hoşgörü gerektirir. Her zaman kazanma arzusundan vazgeçmek, daha samimi olmak. Elbette bazıları şöyle diyecektir: hayatta mücadele yoksa nasıl gelişebiliriz?
Mücadele aynı zamanda hayatta kalmanın bir yoludur. Mücadele olmazsa insan sonsuza kadar geride kalır. Bu doğru. Bu yüzden mücadele etmeye, rekabet etmeye devam ediyoruz. Rekabet bir yaşam biçimi haline gelir. Her mücadelede liderler ve takipçiler, kazananlar ve kaybedenler, birinciler ve ikinciler vardır. Ne zamana kadar? Kim hiç kaybetmeden her zaman kazanacak? İşte bu yüzden kazanmayı öğrenmeden önce kaybeden olmayı öğrenmeliyiz. Kaybeden olmayı öğrenmek, kişinin kendi ailesiyle, eşiyle, arkadaşlarıyla ve kendisiyle başlar. Sonra da hayattaki yarışmalarda yenilgiyi kabul etmeyi öğrenmek. Kaybetmeyi ve yenilgiyi kabullenmeyi öğrenmemiş olanların zaferi ya da kazanmanın anlamını asla gerçekten anlayamayacaklarına inanıyorum. Kaybeden olmayı öğrenmek, hoşgörüyü anlamaktır. Başkalarının kalbimizdeki önemi. Aile üyelerinin yenilgisini kabul etmek, aile değerlerinin zaferidir. Bir eşin yenilgisini kabul etmek, evliliğin zaferidir. Arkadaşlardan gelen yenilgiyi kabul etmek, arkadaşlığın zaferidir. Çoğu zaman zafer ve yenilgi tek bir savaşta belirlenmez. Bazen kimin üstün olduğunu belirlemek için bütün bir savaş gerekir. Bu yüzden egonuzun bir engel olmasına izin vermeyin. Gururun sizi kör etmesine izin vermeyin. Sadece kalbinizin akışına göre hareket edin ve net bir hedefiniz varsa yolunuzu asla kaybetmezsiniz. Çok az insanın tam olarak anladığı 7 temel yaşam kuralı. Bu kurallar her ne kadar sert olsa da hiç şüphesiz bir pusula görevi görecek ve sizi hem kariyerinizde hem de hayatınızda başarıya götürecektir. Her insan farklı kurallara göre yaşar. Ancak temelde en yetenekli ve başarılı insanlar her zaman eylemleri için ortak temel ilkelere sahiptir. Ancak çoğumuz bu kurallardan rahatsızlık duyarız ve nadiren bunları öğrenmeyi ya da anlamayı seçeriz. Bunun yerine her gün aynı eylemleri tekrarlamayı tercih ederiz. Ancak yine de her zaman bir fark yaratmayı umarız. Bu gerçekten gerçekçi olmayan bir beklentidir. Çünkü özel bir şey yaratmak istiyorsanız, kimsenin sahip olmadığı bir şeyi başarmak için cesur olmanız ve kimsenin yapmadığı yeni şeyler yapmaya cesaret etmeniz gerekir. İlk adım, aşağıdaki 7 basit ama kesin kuralı tam olarak anlamaktır. Bunlar 1. Hayat bir yarıştır. Ancak zaferin belirli bir tanımı yoktur. Bu kulağa inanılmaz gelebilir ama doğrudur. Hepimiz kendi yolumuzu bulmaya ve karmaşık hayat oyununu kazanmaya çalışan oyuncularız. Aynı zamanda para, statü, tanınma ya da en iyi sonuç gibi benzer hedefler için de yarışıyoruz. İnsanlar sevdiklerini etkilemek için giyinir, arzu ettikleri işe girmek için mülakatlara giderler. Aslında rekabet etmeniz gereken en büyük rakip kendinizsiniz. Bu da kendinizin daha iyi bir versiyonu olmanıza yardımcı olur. Bu aynı zamanda en sağlıklı rekabettir. Kimse kaybetmeden sizin kazanabileceğiniz yer. Bu nedenle kendinize sınırlar koyun. Ardından rekabet enerjinizi kendi standartlarınıza ve beklentilerinize ulaşmaya odaklayın. Ve her zaman proaktif olmanız ve başarıya giden yolu kendinizin yönlendirmesi gerektiğini unutmayın. Mutlu insanları sizi sürece göre değil, sonuçlara göre yargılar ve ödüllendirir. Hayatın acı bir gerçeği, ne düşündüğünüzün ne yaptığınızdan daha az önemli olduğudur. İnsanlar sizi düşünceleriniz için eleştirmez, ancak eylemlerinize ve yüzleşmeye cesaret ettiğiniz risklere göre yargılar. Bir kitap yazarsınız ama yayınlamazsınız, kimsenin umurunda olmaz. Ancak yayınladığınızda birçok kişi hikayenizi bilmek ister. Kanser araştırmacıları süper modellerden daha az takdir edilir ve kutlanır. Bir satış elemanı müşteri sayısına göre değerlendirilir. Serbest çalışıyorsanız, geliriniz sahip olduğunuz müşteri sayısına bağlıdır ve çevrimiçi iş yapıyorsanız, mümkün olduğunca çok görüntülenmeye ihtiyacınız vardır. Bunu okuyunca doğru buluyor musunuz? Biraz dikkat ederseniz, sayısız benzer örnek bulabilir ve hayatın gerçekten de böyle bir sayılar oyunu olduğunu fark edebilirsiniz.
Çoğu insan sizi sonuca göre yargılayacak, ne kadar çabaladığınız ya da mücadele ettiğinizle pek ilgilenmeyecektir. Kazananlar çeşitli becerilere sahiptir. Hayat sürekli olarak beceri edinmek ve biriktirmekle ilgilidir. Bugün öğrendiğiniz birçok beceri yarın gerekli olmayabilir, ancak gelecekte mutlaka faydalı olacaktır. Dahası, mevcut konumunuza ulaşmanıza yardımcı olan şey, sizi arzu ettiğiniz bir sonraki seviyeye taşımayabilir. Bu nedenle tek bir beceride uzmanlaşmak yerine çeşitli becerileri kavramalısınız. İlgisiz gibi görünen yeni beceriler öğrenmeye istekli olun, ardından bunları yeteneklerinizi ve kişisel değerinizi artırmak için birleştirin. New York Times'tan Tim Herrera şöyle diyor: "Buradaki temel fikir, çabanızı belirli bir beceride en iyi olmaya odaklamak yerine daha büyük bir beceri seti oluşturmak için birleştirilebilecek birden fazla ilgili beceride ustalaşmaya çalışmanız gerektiğidir. Sizi işte ve hayatta olağanüstü kılacak olan da budur. Hayat uzun bir oyundur ve ne kadar ileri gideceğinizi seçimleriniz ve kararlarınız belirler. Hepimiz genellikle yaklaşık 29.000 gün veya 80 yıl sonra bu dünyadan ayrılırız ve günlük seçimleriniz nihai varış noktanızı belirler. Bu varış noktası mutluluk, sağlık, tatmin veya sefalet ve yoksulluk olabilir. Hayatın her aşamasında doğru kuralları uygularsanız biraz daha ileriye gidebilirsiniz. İşte bu yüzden yaşam stratejiniz çok önemlidir. 5 numara, mutluluğunuz size bağlıdır. Gerçek şu ki, mutluluğunuz büyük ölçüde dışsal şeylerden veya koşullardan ziyade sizin tutumunuza bağlıdır. Dışsal şeyler daha iyi yaşamanıza yardımcı olabilir. Ancak bunlar kesinlikle mutluluk hedefine ulaşmak için bir araç değildir. Bu nedenle başkalarının sizi mutlu etmesini beklerseniz yalnızca hayal kırıklığına uğrarsınız. Mutluluğu bir insanda, bir olayda ya da dışsal bir faktörde aramak yerine, İlişkilerinizi ya da işinizi kendiniz için mutluluk yaratacak araçlar olarak görmelisiniz. Aynı zamanda başkalarına neşe yayabileceğiniz yollara odaklanın. Takır altı başkalarının hayattan keyif almanıza yardımcı olmasını bekliyorsanız yanlış yoldasınız demektir. Sadece oturmak ve umut etmek size tatmin edici bir yaşam getirmeyecektir. Bu nedenle kimseyi ya da başka bir şeyi beklemeyin. Keşfettiğiniz küçük ve basit sevinçleri bulmaya ve tadını çıkarmaya çalışın. Görünüşte basit ve küçük olan bu şeyler çoğu zaman en sıra dışı olanlardır ve bazen hayatı daha kolay yönetmenize yardımcı olurlar. Her gün zamanınızı kullanma şekliniz aynı zamanda hayatınızı yaşama şeklinizdir. Küçük şeylerden keyif alma alışkanlığı hayatınızı değiştirebilir ve gerçek keyif de budur. 7. Hayat bir koşu ya da maraton değil, içinden çıkmak için akıl ve azim gerektiren bir labirenttir. Bu labirent hem iyi hem de kötü birçok dış faktörden etkilenir. Kim olursak olalım, bu yaşam labirentine adım attığımızda mutlaka kaybolacak ve zaman zaman engelleneceğiz. Ancak ne zaman durup yeniden düşüneceğimizi ve doğru yolu bulup bulamayacağımızı bilmemiz, kazananları kaybedenlerden ayıracaktır. Hayatlarımızı iyileştirmek için yalnızca 2 yolumuz var. Birincisi mümkün olduğunda ilerlemek, ikincisi ise kararlarımızı yeniden gözden geçirmek ve yeni bir yön denemek için durmak. Birçok insanın yaptığı en büyük hata, bir yerde çok uzun süre kalmaktır. Engellerle karşılaşırlar ama intihar noktasına varacak kadar pes etmeyi seçerler. Her şey hakkında dikkatlice düşünmek yerine tünelin sonunda bizi beladan kurtaracak bir ışığın her zaman var olduğunu fark etmezler. Sadece biz onu bulamadık ya da aramayı reddettik. Epiktetus'un felsefesi ve kaybeden rolünü benimseme kavramıyla ilgili bu anlayışlı yolculuğun sonuna gelirken, keşfettiğimiz derin dersler üzerinde düşünmek önemlidir. Toplumsal normlara meydan okuyan ve hayatta başarılı ve başarısız olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlayan Stoacı bakış açısını inceledik.
Gerçek zaferin çoğu zaman dünyanın yenilgi olarak algılayabileceği şeylerde yattığını ve iç huzur ve memnuniyetin dış övgü ve onaydan çok daha değerli olduğunu öğrendik. Şimdi siz değerli izleyicilerimizi bu öğretiler üzerinde durup düşünmeye davet ediyorum. Kendinize sorun, başarı sizin için gerçekten ne anlama geliyor? Toplumsal beklentilerden uzaklaşıp kendi içsel değerlerinize ve erdemlerinize odaklanmanın getirdiği özgürlüğü kucaklamaya istekli misiniz? Unutmayın, mesele dünyanın gözünde kazanmak ya da kaybetmek değil, mutluluğa ve tatmine giden kendi yolunuzu bulmaktır. Şimdi siz değerli izleyicilerimizi bu öğretiler üzerinde durup düşünmeye davet ediyorum. Kendinize sorun, başarı sizin için gerçekten ne anlama geliyor? Toplumsal beklentilerden uzaklaşıp kendi içsel değerlerinize ve erdemlerinize odaklanmanın getirdiği özgürlüğü kucaklamaya istekli misiniz? Unutmayın, mesele dünyanın gözünde kazanmak ya da kaybetmek değil, mutluluğa ve tatmine giden kendi yolunuzu bulmaktır. Bu yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Unutmayın, hayatın büyük şemasında toplumun gözünde bir kaybeden olmak sizin en büyük zaferiniz olabilir. Yolunuzu kucaklayın, değerlerinize sadık kalın ve birlikte büyümeye ve öğrenmeye devam edelim. Bir dahaki sefere kadar düşünmeye, sorgulamaya ve anlam ve tatmin dolu bir yaşam için çabalamaya devam edin.